Herkese merhaba. Bu videomuzda sık rastlanmayan bazı ilginç sendromlardan bahsedeceğiz. Hayatımızda doğrudan ve dolaylı, bildiğimiz ya da bilmediğimiz, genetik ya da durumsal sendromlara maruz kalıyoruz. Bunlar hayatımızı ve yaşam kalitemizi kimi zaman yüzeysel ama kimi zaman da oldukça derinden etkiliyor. Gelin şimdi beraber bu sendromlara bir göz atalım. Belki de bilimsel açıklaması net olarak yapılamayan nadir sendromlardan biri. Kısaca, öldükten bir süre sonra tekrar hayata dönme olarak tanımlanabilir. İsmini İsa tarafından ölümü sonrasında diriltildiğine inanılan Lazarus isimli kişiden almaktadır. Henüz nedenleri tam olarak bilinmese de başarısız kalp masajı sonrasında vücutta oluşan iç basıncın azalmaya başlaması ve kişinin salgıladığı adrenalinin elektriksel akımla kalbi tekrar çalıştırması şeklinde bir mekanizmasının olduğu düşünülmektedir. İlk kayıtları 1982 yılında tutulmaya başlayan Lazarus sendromunun bazı örnekleri ise şöyledir. 96 yılında Birleşik Krallık'ta Daphne Banks isimli kadın yüksek dozda ilaç alır ve günün erken saatlerinde ölür. Yaklaşık 30 saat sonra morgda tekrar nefes almaya başlar. Örneklerden bir diğeri ise 2009'da Michael Wilkinson ilk yardım ekibinin müdahalesi sırasında ambulansta öldü. Ekiplerin çabalarının ardından 20-25 dakika sonra ölü ilan edildi. Hastanede yaklaşık yarım saat sonra Michael'ın nabzının attığı fark edilmiş ve doktorların müdahalesiyle 2 gün daha yaşamış fakat 2 gün sonra tamamen ölmüştür. Adını Cornell Üniversitesi'nde çalışan Justin Kruger ve David Dunning'den alan sendrom, temelde cehalet gerçek bilginin aksine bireyin kendine olan güvenini artırır tezi üzerine kurulmuştur. Buna göre niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler ve niteliksiz insanlar kendilerinde olduğunu düşündükleri niteliklerini abartma eğilimindedirler. Bundan sonra söyleyeceklerim ise toplumun durumunu anlamaya ve belki biraz daha aydınlanmanıza yol açacak. Şöyle ki, geliştirilen teze göre bu sendromdan etkilenen insanlar her şeyi en iyi bildiklerini düşünür, bilgi ve eğitimi aşağılama eğilimindedirler. Kendi düşünce ve hareketlerinin en doğru olduğuna mutlak surette inanırlar. Eminim ki hayatınızda, etrafınızda bu sendromdan etkilenen birisine maruz kalmışsınızdır. İsmini M.Ö. 400 civarında Sinop, Türkiye'de doğan öncü filozof Diyojen'den almıştır. Diyojen medeniyeti reddetmiş ve medeniyet içerisinde medeniyetten uzak yaşamaya çalışmıştır. Bu sendrom genellikle yaşlı bireylerde gözlenmekte olup, sendromdan muzdarip kişiler kendilerini toplum dışına itip, dış görünüşlerine önem vermez, insanlarla iletişim kurmaktan kaçınır ve çöp biriktirme gibi bir alışkanlık edinirler. Bazı vakalarda bireylerin çöpleri karıştırdığı, kendilerince anlamı olan şeyleri çöplerden çıkarıp evlerine götürdüğü görülmüş olup, bazı durumlarda ise dilencilik yapabildikleri fark edilmiştir. Sendromun beynin frontal lobunda meydana gelen bozulmalar sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yürüyen ceset, yürüyen ölü olarak da adlandırılan bu sendromda kişiler ölü olduklarına ve dünyanın var olmadığına inanma gibi belirtiler gösteriyor. Cotard sendromu, beyin deformasyonu, depresyon, panik atak, şizofreni veya bazı paranoyalarla ortaya çıkıyor. Çok nadir rastlanan bu sendromda özellikle kişinin bedeniyle ilgili nihilistik hezeyanları, kendisinin ve dünyanın varlığını inkar etme, halüsinasyonlar, ölü olduğunu ispat etmek için intihar düşünceleri görülür. Antidepresan ve antipsikotik ilaçlarla yatıştırılabilen bu sendromda elektrokonvulsif yani beyne elektrik dalgalarının verilmesiyle yapılan tedavi yöntemi de kullanılmaktadır. Eros hastalığı olarak da bilinen erotomani karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak bilinir ve kişinin birinin kendine aşık olduğuna inandığı sanrılı bir rahatsızlıktır. Sen de bana aşıksın. Ben? Sen ne zaman aşık oldun lan? Erotomanide kişinin sanrısı sistemli ve süreklidir.
Sendromun tanımlanmasında erotomanik kişi bir başkası tarafından delice sevildiğine inanır ve farklı nedenlerle kendisinden uzak durduğuna, buna zorunlu tutulduğuna ve hatta sürekli imalarda bulunduğu sanrısı içerisindedir. Erotomani daha yaygın olarak basit bir düşkünlük olarak başlayabilir ama sonrasında gelişim göstererek sendrom boyutuna ulaşabilmektedir. Videomuzun sonuna gelirken bu videomuzda bahsettiğimiz sendromların sinsice gelişebileceğini unutmayın ve etrafınızdaki kişilere yardım eli uzatmak için onları zaman zaman gözlemleyin. Videomuzu beğendiyseniz beğendim butonunu işaretlemeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.